Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlarıma selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi mozaik tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel motif çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, motiflerimizi dilediğiniz bütün örgü projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Farklı fikirleri olan arkadaşlarım varsa yorum kısmına yazarlarsa diğer arkadaşlarım için de faydalı olacaktır. Evde arta kalan iplerinizi yeşil ve krem haricinde şu çiçekli kısmı yaparak böyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok farklı görüntüler ortaya çıkabilir. Evet, benim aklıma gelen ilk başta bir çanta, bir yatak örtüsü, bir battaniye yapımı, kırlent yapımı oldu arkadaşlar. Evet, dediğim gibi farklı fikirlerde olan arkadaşlarım varsa alt kısmına yazabilir. Hırka da çok güzel olur böyle alt kısımlarına arkadaşlarım. Önlere birer tane de yapabilirsiniz ayrıca. Evet, şimdi bu güzelliğin yapımına hemen geçelim arkadaşlar. Modelimi yaparken Alize Cotton Gold'un şöyle iplerini kullanarak yaptım. Dilediğiniz ipleri kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle ilk önce yeşil ipimizle başlıyoruz. Tığım da 3 milim oldu. Hemen girişimi yapıyorum. Sonra şu şekilde tuttum ve çekiyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum şu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir, bir sık iğne, normal sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 2 zincir. Şimdi bakın 1 2 3, dördüncüyü de yapıyorum ve iyice çekiyorum şu şekilde. Üzerine bir aldım. Şu ilk yerin hemen tepe noktasından giriş yapıyorum. Bu ipimi de aradan götürmek için şöyle alıyorum ve buraya bir tane şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Ama üzerine alarak yapıyorum arkadaşlar. Sonra hemen iç kısmından şöyle girişimi yapıyorum. Bir tane sık iğne buraya yapıyorum. Daha sonra bu ortadaki yapmış olduğum, bakın şu sık iğnemin üzerinden ve arkasından, mozaik tekniğinin en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar bu. Şöyle sık iğne yaptım. Üçüncüyü de buraya yapıyorum. Her kenarda arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2, bir de köşeye 3. Köşelerle birlikte üçer tane sık iğne yapmış oluyoruz. 1 2 3, 2 zincir, 1 2 3. Sonra üzerine bir aldım. Şuradan yine giriş yapıyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle. Buraya bir tane ikili trabzan yapalım. Burada. Sonra yine biraz yükseldikten sonra hemen sık iğnelere başlıyorum. Bu defa 5'e çıkartıyorum sayıyı. 1 burası. 2 hemen şöyle arkadan alıyorum. Bu ilk geçiş yerimiz olduğu için arkadaşlar biraz zorlanıyorum burada, gördüğünüz gibi. 1 yaptık. Hemen arkasından 2 3 4, köşeye geldim. Normal girişimi yapıp 5.'yi de yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. 2 zincir. Aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyorum.
Evet, şöyle bir kare elde ediyoruz. Üzerine aldım, buradan girişimi yapıyorum ve buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde. Şimdi diğer renk, açık renk olan ipimize geçelim. Onunla da aynı şekilde bakın şöyle bağlıyorum hemen buraya. Biraz şöyle ip bırakıyorum. Yeşil ipim burada kalıyor. Hemen buradan giriş yapıyorum. Köşemi normal bir şekilde yapıyorum. Sık iğne sayımı 7'ye çıkartacağım arkadaşlar. Birinciyi yaptım. Hemen şöyle arkasından yine giriş yapıyorum. İki, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yine 7 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve köşelerle birlikte 7 taneye tamamladım. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyorum. Bir tane zincir çekip şöyle üzerine alıp aşağıdaki ipi de yukarıya çıkartıyoruz. Köşeyi bu şekilde yapın arkadaşlar, daha güzel durur. Sonra yeşil ipime geçiyorum. Şöyle elde arta kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Bakın böyle aksilikler yaşayabiliyoruz. Şimdi bunu taktım. Hemen çeviriyorum yine. Bu şekilde. Bu defa 9'a çıkartıyorum sayıyı. 1. Bu rengimle devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normal köşeden giriş yaptım. 9. 2 zincirimi çektim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 2 zincir çektik. Devam ediyoruz. Son yere geldim. Bir tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Alttaki ipimi yukarıya çıkarttım. Şu şekilde tamamladım. Şimdi o ipimle devam ediyorum. Burada arkadaşlar bağladım. Normal bir tane şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Sonra bakın yine arkadan giriş yapıyorum. Şu şekilde buna bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın şu aşağıya inip şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle ya da şu şekilde yapabilirsiniz. İkili trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane. 1, 2, 3. Sonra hemen ortadakinin üzerine sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar bakın şuradan başlıyorum. Alttaki sık iğneyi atlıyorum. Buraya geçiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra bir tane sık iğne bunun üzerine, bir de içine, yani köşeye sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine bir tane buraya sık iğnemi yaptım köşeye. Sonra ikincisini buraya
Sonra üzerine bir alıyorum. Aşağıya iniyorum. Bakın şöyle. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane ortaya sık iğne. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3. Bir tane sık iğne buraya. Bir de köşenin içerisine. Evet, şu şekilde devam ediyoruz. Evet, yine yeşil ipime geçtim arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü. Hemen döndüm. Sık iğnelerle yaparak devam ediyorum. 3, 4, 5, 6. Çok da saymamıza gerek yok. Şimdi üzerine bir aldım. Bu ortada bıraktığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar sık iğnelerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve köşeye giriş yapıyorum. 6. Evet, bu şekilde tamamlıyoruz bu sırayı. 2 zincir çektik. 6 tane sık iğne köşedekiyle birlikte. Sonra bir tane ortaya ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle. Diğer iki kenarda aynı şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunu tamamladıktan sonra diğer renk ipime geçtim. Hemen birinci sık iğnemi yapıyorum. Sonra yanındaki yerden giriş yaparak bir tane daha sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıyorum. Bakın şu aşağıdaki yere giriş yapıyorum. Şöyle. Buraya 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Sonra araya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra üzerine bir alıp 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra 2 tane sık iğne, bir buraya, bir de köşeye. Evet, bu şekilde de bu sırayı tamamlıyoruz. Şimdi bu sırayı da bu kenarı da birlikte yapalım. 2 zincir çektim. 1, 2. Sonra üzerine bir alıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın hemen bunun üstünde gelen yere 3 tane, birincisi buraya, 2 buraya, 3 buraya sık iğne yapıyoruz. Sonra bunu atlıyoruz. Buraya geçtik. 4 tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. 1, 2, 3,
ve 4. Tekrar 2 tane sık iğne, 1 2 2 zincir. Aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyoruz. Evet, bakın şöyle tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum. Hemen köşedeki sık iğnemi normal bir şekilde yapıyorum. Yanından sık iğneler ile devam ediyorum. Şimdi buraya da normal bir tane daha geçtim. Üzerine 2 alıyorum ve bakın şu yerden ortasından bu şekilde giriş yapıyorum. 2 üçlü trabzanımı buraya yapıyorum. Sonra hemen yanından başlayarak sık iğnelerle devam ediyorum. 1 2 3. Evet, 7 tane sık iğne yaparak geldim. Sonra üzerine 1 alıyorum. Bakın şu üçlünün ilkinin içerisine şu şekilde giriş yapıyorum. Buraya 1, aynı yere bir tane daha arkadaşlar. İkili trabzanımı yapıyorum. Hemen bunların arkasına arkadaşlar bakın. Yine aynı şekilde aynı yere şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine 2 doluyorum. Bakın şu alttaki yapmış olduğum yer. Onun böyle üzerinde ortasından giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane şöyle sıkı bir şekilde ikili trabzan, üçlü trabzan yapıyorum. Sonra hemen yanına bakın şu yerin arka kısmından giriş yapıyorum. Bir tane buraya sık iğne, üzerine 1 alıyorum. Alttaki yeşil yerin bakın şuradan giriş yapıyorum. Buraya 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra şu şekilde yaptım. Normal ikili trabzanımın üzerinden giriş yapıyorum. 1 kabartmalı bir şekilde duracağı için 2 3 4 5 6 bir de köşenin içerisine 7. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Arkalardan çalışarak geldim. Şimdi bakın şu yerim var. Hemen alta iniyorum bu kenarda. Şu üçlünün ilkine bakın şöyle giriş yapıyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra aynı yerin sık iğnesinin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Sonra üzerine 2 doluyorum. Aşağıya iniyorum bakın şuraya. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Çok böyle gevşek yapmayın arkadaşlar. Sonra tekrar bakın bunun üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine 1 aldım. Alttaki yere iniyorum ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra 7 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 bir de köşeye 7. Evet, bu şekilde diğer iki kenarı da tamamlıyor. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Hemen buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra arkasından yine giriş yaparak şöyle ikinci sık iğnemi yapıyorum. Üzerine 1 alıyorum. Aşağıya iniyorum. Şöyle şuradan alıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra bu ikisinin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yaprak olarak başladığım yerlere şöyle arkasından alıp 2 tane sık iğnemi yaptım. Üzerine 1 alıyorum. Arada boş bıraktığımız bu yerden giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan. Sonra bir tane sık iğne.
Hemen ortadaki sap kısmının olduğu yere. Sonra üzerine bir alıyorum. Tekrar bakın bu araya giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğnemi yapıyorum. 1 2. Sonra üzerine bir aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum. 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Sonra 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bir buraya, bir de buraya. Evet, şu şekilde arkadaşlarım. Tekrar devam edelim. Bu kenarı da birlikte yapalım. 2 zincirimi çektim. 1, hemen bir de yanına 2. 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Sonra buranın üzerine 2 tane 1 2 sık iğne, üzerine bir aldım. Buradan giriş yapıyorum. Arasından bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2. Sonra 5 tane ikili trabzanımı yaparak devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. Sonra buraya sık iğne bir tane, bir de köşeye ve bu görüntüyü elde ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyoruz. Evet, şimdi diğer rengimize geçelim. Şöyle hemen birinci sık iğnemizi buraya yapıyoruz. İkinciyi buranın içerisine ve yine sık iğnelerle devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8 tane sık iğneden sonra üzerine 2 alıyorum. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Ortasından 1 2 1 2 doladım. İkincisinden aynı şekilde 1 2. Sonra üçünü birlikte, hepsini birlikte topluyorum. Sonra bakın şuradan giriş yapıyorum. Bu şekilde 1 2. Buraya sık iğnemi yaptıktan sonra üzerine yine 2 doluyorum ve bunun ortasından giriş yapıyorum şu şekilde. Buradan alıyorum. 1 2 3 tane bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra hemen yanına 1 de yanına 2. 2 tane ikili sık iğne yaptım. Sonra üzerine 2 doladım. İlkinin içerisinden bakın ortasından giriş yapıyorum. 1 2 2 doluyorum. İkinciden de aynı şekilde 1 2 ve hepsini birlikte çekiyorum. Sonra yine hemen yanındaki ikili trabzanın üzerinden başlayarak sık iğnelerimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra bir de köşeye 8. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Devam edelim. 2 zincir, 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 doladık. Buradan giriş yapıyoruz. 1 2
2 doluyoruz. Tekrar ikinciyi de aynı şekilde 1 2 ve hepsini birleştirdik. Sonra bir buraya, bir de hemen yanına sık iğnemizi yapıyoruz. 2 doluyoruz. Aşağıya iniyoruz. Bakın şöyle ortasından giriş yapıp buraya bir tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 2 tane sık iğne, 1 2 doladık. Hemen ortasından giriş yaptık. 2 çektik, beklettik. Üçüncüyü 2 doladık. Sonra tekrar giriş yaptık. 1 2 üçüncüyü yine hepsini birlikte topladık. 8 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 bir de köşeye 8. Evet arkadaşlar, diğer iki kenarı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Yine birinci sık iğnemi köşeme yaptıktan sonra hemen yanındaki yerden giriş yaparak şöyle ikinci sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıp 7 tane buraya bir ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra bu yerin üstüne bir tane sık iğnemi yapıyorum. Üzerine bir alıyorum, alta iniyorum. Buradan alıyorum birinciyi. Bir olan buradaki bu rengimle ikili trabzanımın sayısını 2'ye çıkartıyorum. Şöyle şu şekilde. Bakın tam şurayı yapıyoruz. Şuradayız. Şimdi buraya bir tane sık iğne. Sonra tekrar birini buraya. Birini de hemen yanına 2. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra 7 tane buradan başlayarak ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Sonra 2 tane sık iğne, biri hemen yanındaki sık iğnemin üstüne, biri de köşeye. Sonra 2 zincir, tekrar 2 tane sık iğne, 7 tane ikili trabzan, 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra bir tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 bir tane sık iğne, sonra 2 tane ikili trabzan, 1 2 bir tane sık iğne, 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 zincir çekip aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın görüntümüz bu arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, burayı da tamamladım. Bakın şöyle bir görüntü. Şimdi bu rengimle, artık son sıram yeşil ipimle şöyle hemen başlayarak buradan sık iğnelerle devam ediyorum. Evet, şu şekilde geldikten sonra yine üzerine 2 doluyorum. Bu ortasından giriş yaptım. Bir tane buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra tekrar sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu sırada bu rengimizle sadece bu işlemi yapıyoruz.
Buraları sık iğne ile geçiyoruz. Ortaya sadece bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle devam edelim. İki zincirimi çektim. Yine devam ediyorum. Hatta sayarak gidelim. Böyle 2'ye, çok önemli değil ama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sonra bir tane üçlü trabzan. Tekrar diğer kısımlarını sık iğne yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, köşeyle 13. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Bu şekilde diğer iki kenarı da tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, şimdi bunu tamamladıktan sonra buna geçiyorum. Bu renk ipime şöyle birinci sık iğnemi buraya yapıyorum. Yeşil ipimi bir miktar kendimle götüreceğim ve artık o ipi keseceğiz arkadaşlar. Şöyle şu ikisini üzerine de sık iğne yapacağız. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın şu ikisini atlıyoruz. Buradan başlıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 ve bunun üzerine de 6. Şöyle 6 tane buraya arkadaşlar ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra bu yeşil ipimi kesiyorum. Artık yeşil ipimizle işimizi tamamlamış olduk. Şimdi 6 taneden sonra 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve tekrar üzerine bir alıp bakın hemen yaprağımızın bitiş yerinden başlıyoruz. 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve diğer kısmına sık iğne ile tamamlıyoruz. 2, 3, 4, 5, bir de köşeye 6. 2 tane zincir, tekrar 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzan. Buradan ikisini atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra tekrar 6 tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 6 tane sık iğne yapıp diğer kenara geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 zincir çektik. Devam ediyoruz. Bu şekilde de bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde tamamladıktan sonra bu motifimi bu rengimle tamamlamayı istedim arkadaşlarım. Bakalım hangisi daha güzel duracak. Sizlere de fikir olur. Şöyle
Bununla bağladım bu ipimi. Hemen çevirdim ve sık iğnemi yapıyorum önce. Sonra sık iğneler yaparak bakın şuraya kadar geliyoruz. Bu beşli olan yerimize kadar devam ediyoruz. Şöyle bunu da alttan götürelim. Ve buraya geldim. Şimdi arkadaşlar burada bu beşli yerime üzerine 2 doluyorum. Birinciden giriş yapıyorum. 1 2 doladım. Bıraktım üçüncüyü. 2 doladım. Tekrar aynı yere. 1 2. Sonra bunları birleştiriyorum. Üzerine 2 doluyorum. Alttaki ikinci yerimden giriş yapıyorum. 1 2. Tekrar bir daha. 1 2. Ve çekiyorum. Şöyle fıstıklar elde ediyorum arkadaşlar. 2 doluyorum. Bakın buradan giriş yapıyorum. Ortadaki yerimden 1 2. 1 2 doladım. 1 2. Hepsini birlikte çektim. Bunu üçlü de yapabilirsiniz. Üçlü fıstıklar da yapabilirsiniz. Şimdi buraya kadar sık iğne ile geldikten sonra üzerine bir alıyorum. Alttaki bakın buradan giriş yapıyorum. Şöyle bir tane çektim. Yarım trabzan yaptım. Üzerine bir aldım. İkinci yarım trabzanımı yapıyorum. Bir alıyorum. Üçüncü yarım trabzanımı yapıyorum. Ve hepsini birlikte çekiyorum. Sonra tekrar üzerine bir alıyorum. İkinci yerime de aynı şekilde 3 tane yarım trabzan yapıyoruz. 2 3. Sonra birleştiriyoruz. Sonra yanındaki üçüncü yere 1 2 3 tane yarım trabzan, sonra birleştirdik. Sonra dördüncü yere 1 2 3 birleştiriyoruz. Bakın şöyle minik minik yapraklar olan bir çiçek haline gelecek. Şimdi 2 ve 3 birleştirdik. 5 tane bu şekilde yer yapıyoruz. Sonrasında sık iğne ile devam ediyoruz arkadaşlarım. Evet, şimdi sık iğne yaparak devam edelim. Hemen yanındaki yerden bakın giriş yapıyorum. Sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, buraya geldim. Yine bu beşli yere önce 3 tane yarım trabzan, 1 2 3 ve topladık. İkinci yere 1 2 3 ve topladık. İkinciyi yaptık. Şimdi üçüncüyü yapıyoruz. 2 3 topladık. 1 2 3 topladık. Son yerimize de 1 2 3 topladık. Bakın şöyle. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyoruz. Diğer iki kenarı da
aynı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle kabarık bir çiçek haline getiriyoruz burayı. Evet, burayı da bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlarım şöyle göstereyim size. Bakın çiçeklerimizi oluşturduk. Şimdi diğer renk ipimize geçiyoruz ve bağladım şöyle. Köşedekini yapıyorum. Sık iğneler ile devam ediyorum. Bu ikisini geçene kadar sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şöyle 10 tane toplamda sık iğne ile geldim. Üzerine bir alıyorum ve buraya şöyle göstereyim. Bakın bu dördünün üzerine bir, iki, burası 2, 3 ve 4. 4 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu beşinin üzerine bakın şöyle tutuyorum. Yine arkalarından giriş yaparak 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane buraya sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Alta iniyorum. Bakın buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. İkili trabzanımı da bu tarafa yapıyorum. Bakın şunlar şöyle kabarık kabarık duracak ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkacak arkadaşlar. Sonra sık iğnelerle devam ediyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir de köşe 10. 10 tane yaptıktan sonra tekrar 2 zincir çektim. 10 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 5 tane sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 4 tane ikili trabzan. Sonra sık iğneler yaparak 10 tane diğer kenarları da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım bu sırada. Evet, şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra arkadaşlarım bu rengimizle devam edeceğiz. Diğer rengimizle bütün hepsini sık iğne yaparak tamamlayacağız arkadaşlar. Yani hiç ikili trabzan yapmadan hepsini şöyle arkasından alarak devam ediyoruz. Hepsini sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde tamamlıyoruz bu sıramızı. Bakın buralara geldim. Yine aynı sık iğne yaparak devam ediyorum.
Evet, böyle arkadaşlar. Burayı da bu şekilde devam edelim. Şimdi bu diğer rengimizle bu etrafını tamamen böyle sık iğne ile geçtikten sonra diğer rengimize geçiyoruz. 10 iğne yaptık. 9 tane de ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bakın şu ikisini atladık. Buradan başlıyoruz ve 9 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bakın şöyle oldu. Buranın sayısı 14 arkadaşlarım. 14 tane bu tarafa, 14 tane bu tarafa sık iğnemiz var. Şimdi diğer rengimize geçtikten sonra yine bu alttaki gibi hepsini sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Yine hiçbir ikili trabzan yapmadan sık iğne ile tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bakın bu sırayı da bu şekilde sık iğnelerle tamamladım. Şimdi ise diğer rengime geçiyorum. Artık son sıramıza geldik. Şöyle ipimi aldım, değiştirdim ve sık iğnelerle devam ediyorum. Bu arada bu ipimi de aradan götürüp birazdan keseceğim. Şöyle sık iğne yapıyorum. Aynı zamanda ekleme sırası. İğne yardımıyla da birçok videomda nasıl birleştireceğiniz mevcut arkadaşlarım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle buradan devam ediyoruz. Sık iğne yaparak. Şimdi buraya geldik, yine iki tanesini geçtik. Üzerine alıyoruz, ikisini atlayıp 5 tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5.
Sonra yine sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Ta ki diğer kenardaki bu yerimize gelene kadar sık iğne işlemini devam ettiriyoruz. Şöyle videolarda aramayın arkadaşlarım. Biraz birleştirmesini de göstereyim sizlere. Şöyle geldim, bakın bu köşeyi yaptıktan sonra aynı bunun karşılık gelen köşesinden giriş yapıyorum. Sık iğnesinin üzerinden şöyle ekliyorum. Sonra ikinci sık iğnemi yapıyorum. İkincisiyle ekliyorum. Bakın bu şekilde ekleme yapabilirsiniz. Bir de birazdan diğerini de göstereyim sizlere. Tığdan çıkararak yaptığınız birleştirme var. Onu da yapabilirsiniz. Motiflerinizi tamamen tamamladıktan sonra şurada gördüğünüz gibi bakın şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle herhangi bir yerinden göstereyim bir miktarda. Bitirdiniz. Ekleme işlemini böyle örerken değil de bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir oradan hemen dönüyorum. Buradan alıyorum. Dönüyorum. Buradan alıyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Böyle bir görüntü olur. Çıkartırsanız şayet birini çıkartıp bunu örerken de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın geldim, alıyorum, çıkartıyorum. Buraya geçiyorum. Burayı bağlıyorum. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde ekleme yapabilirsiniz. Dediğim gibi iğneyle dikerek de ekleme yapabilirsiniz. Bakın bu da böyle görünüyor arkadaşlar. Evet, şimdi bu son sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Buhar ütüsü kesinlikle yapın derim arkadaşlarım. Bakın çok güzel duruyor. Şöyle sık iğnelerle devam edelim. Ortaya gelince 5 tane ikili trabzan yapalım. Ve motifimizi tamamlamış olalım. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı da tamamladım ve bir buhar ütüsüyle görüntümüz bu kadar muhteşem bir hale geldi. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.